İyi kötüdür, kötü de iyi. Bu cümle, hayatımızdaki nice belirsizliği, ahlaki gri alanı ve kendimize söylediğimiz nice yalanı tek başına sırtlanabilir. Shakespeare'in Macbeth'i, hırsın iyi bir adamı nasıl yoldan çıkardığının hikayesi olarak bilinir. Ama bu eksik bir okuma. Hatta yanlış. Macbeth, yoldan çıkmış bir adamın hikayesi değil. Daha derinde, bir fikrin, bir kehanetin, zihne ekilen bir olasılığın, sağlam bir gerçekliği nasıl içten içe çürüttüğünün, insanı kendi hayatının bir hayaletine nasıl dönüştürdüğünün analizidir. Oyunun dehası, bize hırsın ne olduğunu göstermesi değil, hırsın düşüncesinin bile eylemden çok daha yıkıcı olabileceğini göstermesidir. Macbeth, kralı öldürmeden çok önce kendi ruhunu öldürmeye başlar. Çünkü cadıların kehaneti bir emir değil, bir fısıltıdır. Ve en tehlikeli zehirler, kulağımıza fısıldananlardır. Macbeth, o fısıltıyı duyduğu andan itibaren artık şimdiki zamanda yaşayamaz. Zihni sürekli gelecektedir o tacı takacağı anda. Ve o an uğruna, elindeki her anı, her değeri bir harcamaya hazırdır. Elbette bu fikirler bir vakumda doğmadı. Shakespeare bu oyunu 1606 civarında, Kral 1. James döneminde yazdı. James, cadılığa ve doğaüstü olaylara takıntılı bir kraldı. Daha da önemlisi, İngiltere, 1605'teki barut komplosunun şokunu yeni atlatmıştı. Kralı öldürme, yani, Regici'de, fikri, havadaki en büyük korkuydu. Shakespeare, bu kolektif korkuyu alıp, tek bir adamın zihninin içine yerleştiriyor ve o zihnin nasıl parçalandığını bize adım adım izletiyor. Oyunun başında Macbeth, tereddüt içindedir. Hırsı vardır ama o hırsı eyleme dökecek kötülükten yoksundur. Vicdanı, onu durduran bir pranga gibidir. İşte burada, tarihin en unutulmaz karakterlerinden biri devreye girer. Lady Macbeth. O, Macbeth'in zihnindeki eylemle arzu arasındaki boşluğu kapatan katalizördür. Kocasının erkekliğine hakaret ederek, onun cesaretini sorgulayarak, o son adımı atmasını sağlar. İstemekle cesaret edemiyorumun birbirini yemesine izin mi vereceksin, diye sorar. Bu, sadece bir kışkırtma değil, modern dünyanın da temel bir gerilimidir. Arzu ettiğin kişi olmak için ne kadar ileri gidebilirsin? Lady Macbeth, bu denklemi en acımasız şekilde çözer, sonuna kadar. Kendi içindeki insanlığın sütünü, zehirle değiştirmek için ruhlara yalvarır. Macbeth'in soyut arzusunu, somut bir cinayet planına dönüştürür. Böylece eylem gerçekleşir. Kral Duncan, onların misafir olduğu şatoda, uykusunda öldürülür. Peki bir insan en korkunç eylemi gerçekleştirdikten sonra ne olur? Macbeth bize, asıl trajedinin suçun kendisi değil, suçun sonrası olduğunu gösterir. Cinayetten sonra Macbeth'in söylediği ilk şeylerden biri şudur: Macbeth uykuyu öldürdü. Bu, oyunun en kilit fikridir. Uyku, sadece bir dinlenme hali değildir. Masumiyetin, vicdan rahatlığının, doğanın kendini yenileme döngüsünün metaforudur. Macbeth, sadece bir kralı değil, kendi zihninin, huzur bulma yetisini de öldürmüştür. Artık ne gece, ne de gündüz ona aittir. Her ses bir tehdit, her gölge bir hayalettir. Ellerindeki kanı, Büyük Neptün, tüm okyanusları bile temizleyemez diye tarif ederken, Lady Macbeth pragmatiktir. Biraz su bu işten bizi temizler. Ama zamanla görürüz ki, su sadece elleri temizler, zihni değil. O kan, Lady Macbeth'in zihnine sızar ve yıllar sonra onu uykusunda gezerken, o meşhur lekeyi ellerinden çıkarmaya çalışırken buluruz. Başta irade ve eylemin timsali olan kadın, şimdi iradesiz bir şekilde, geçmişe hapsolmuş bir otomat haline gelmiştir. Macbeth'in çöküşü ise daha dışa dönüktür. Meşhur ziyafet sahnesinde, öldürttüğü dostu Banquo'nun hayaletini görür. Önemli olan, hayaletin orada gerçekten olup olmadığı değildir. Önemli olan, Macbeth'in zihnindeki parçalanmanın artık dış dünyaya taşması, onun gerçeklik algısının tamamen çökmesidir. Etrafındaki kimse hayaleti görmez. Bu, onun yalnızlığının, kendi yarattığı cehennemde tek başına kalışının en trajik resmidir. O artık sadece bir katil değil, kendi gerçekliğinden kopmuş halüsinasyonlarla yaşayan biridir. Eşiyle arasındaki bağ da kopar. Başta suç ortaklarıydılar, şimdi ise iki ayrı adada, kendi kabuslarını tek başlarına yaşıyorlar. Macbeth'in paranoyası onu yeni cinayetlere sürükler. Güvende olmak için sürekli kan dökmek zorunda kalır. Ama her yeni cinayet, onu daha da güvensiz yapar. Bu tiranlığın temel paradoksudur. Mutlak kontrol arzusu, mutlak bir kaos yaratır. Ama Macbeth'i bir süre daha ayakta tutan bir şey var: kehanetler. Peki dil, kelimeler, gerçeği yansıtan bir araç mı, yoksa bizi kandıran bir tuzak mı? Macbeth,
Cadıların ikinci kehanetlerine bir can simidi gibi sarılır. Kadından doğan hiç kimse sana zarar veremez ve Birnam Ormanı, Dunsinane Kalesi'ne yürümedikçe yenilmezsin. Bu sözler, ona dokunulmaz olduğu yanılsamasını verir. Bu, kendini kandırmanın en tehlikeli formudur. Macbeth, kelimelerin literal, yani düz anlamına tutunur, çünkü başka tutunacak hiçbir şeyi kalmamıştır. Ahlakını, dostlarını, eşini, uykusunu kaybetmiştir. Elinde sadece bu muğlak vaatler vardır. Cadıların yaptığı şey, Shakespeare'in dünyasında equivocation denen kavramdır. Çift anlamlı konuşarak, yalan söylemeden aldatmak. Evet, Macduff ona zarar verebilir çünkü o, kadından doğmamış, annesinin rahminden zamanından önce alınmıştır, yani sezaryenle doğmuştur. Evet, Birnam Ormanı kaleye yürüyecektir, çünkü düşman askerleri kestikleri ağaç dallarının arkasına saklanarak ilerleyecektir. Macbeth, kaderin efendisi olduğunu sanırken, aslında kelimelerin en aciz kölesi haline gelmiştir. Bu noktada oyun, hırs üzerine bir dram olmaktan çıkıp, dilin ve bilginin doğası üzerine bir felsefi metne dönüşür. Bize şunu sorar, gerçekliği kelimelerle kontrol edebilir miyiz? Yoksa kelimeler, özellikle de duymak istediklerimizi söyleyen kelimeler, en büyük hapishanemiz midir? Macbeth, bu kehanetlere sığınarak son ana kadar savaşır. Karısının ölüm haberini aldığında ise o meşhur tiradını patlatır. Yarın ve yarın ve yarın. Hayat, sahnede bir saat tepinip volta atan, sonra adı sanı duyulmayan zavallı bir aktör. Bir ahmağın anlattığı, ses ve öfke dolu ama hiçbir anlama gelmeyen bir masal. İşte bu, hırsın varabileceği son noktadır. Mutlak anlamsızlık, yani nihilizm. Uğruna her şeyi feda ettiği o taç, ona hiçbir şey vermemiştir. Sadece her şeyin ne kadar boş olduğunu göstermiştir. Peki neden 400 yılı aşkın bir süre sonra, bu karanlık İskoçya masalı bizimle hala konuşuyor? Neden Macbeth ölmeyi reddediyor? Çünkü Macbeth'in trajedisi, modern insanın trajedisine şaşırtıcı derecede benziyor. Biz de sürekli bir gelecek için yaşıyoruz. O terfiyi alınca, o evi alınca, o ünvanı kazanınca, mutlu olacağımızı sanıyoruz. Macbeth, o hedefe ulaşıldığında, geriye hiçbir şey kalmayabileceğinin en acı kanıtıdır. Asıl değerli olanın, hedefe giden yolda feda ettiklerimiz olduğunu yüzümüze vurur. Ayrıca, Macbeth'in kendini kandırma mekanizması da çok tanıdık. Kendi inançlarımızı destekleyen gerçeklere tutunup, geri kalan her şeyi görmezden gelme eğilimimiz, sosyal medya yankı odalarımızda her gün yeniden sahnelenmiyor mu? Komplo teorilerine, sahte haberlere, bizi rahatlatan ama gerçek olmayan anlatılara sarılıyoruz, tıpkı Macbeth'in cadıların çift anlamlı sözlerine sarıldığı gibi. Macbeth, bize bir liderin, bir insanın, kendi propagandasına inanmaya başladığı an, çöküşün de başladığını gösterir. Gerçeklik, eninde sonunda Birnam Ormanı gibi kapınıza dayanır. Macbeth, bize hırsın bir hedef olmadığını, bir süreç olduğunu gösterir. Ve bu süreç, hedefe ulaşmaktan çok, insanın içini boşaltmakla ilgilidir. Başlangıçta iyi ve kötü arasındaki çizgi, Macbeth için belirgindi. Hırsı vardı ama vicdanı onu durduruyordu. Cadıların fısıltısı, o çizgiyi bulandırdı. Lady Macbeth'in itmesi, o çizgiyi aşırdı. Ve bir kez aşıldıktan sonra, Macbeth bir daha hiçbir çizgiyi net göremedi. Ne dostlukla ihanet, ne gerçekle hayal, ne de yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi. Her şey birbirine karıştı ta ki hayatın kendisi, hiçbir anlama gelmeyen bir masal olana dek. Oyun, bize ahlaki bir ders vermiyor. Ahlakın nasıl buharlaştığını gösteriyor ve çizgiler biraz daha bulanıklaştı,